Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Netflix kataloğuna yeni eklenen yerli dizi Kimler Geldi Kimler Geçti'yi inceliyoruz. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akgülger, Boran Kuzum, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi isimlerin bulunduğu Ay Yapım imzalı bir iş. Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturuyor. Dizinin yaratıcısı da Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Medcezir gibi dizilerin senaristi olan Ece Örenç. Nasıl abi, diziyi beğendin mi? Dizi açıkçası çok renkli bir dünyada açılıyor. Daha sonrasında tabii ki de sezon finaline de gittiğimizde de tepetaklak olan bir dünyaya dair mesajlar da veriyor. Üçlü bir yapı kurulmuş. Geçmiş zaman, şimdiki olan olaylar ve gelecekte neler olabileceğine dair yapısı var. Onu formülize ederek her bölüm kullanmış yönetmen ve her bölüm birazcık daha gelecekte bu düğün kısmında neler yaşandığını bize merak ettiren bir yapıda. Kadro gerçekten Şampiyonlar Ligi. Uzun zamandır böyle bir kadro kurulmuyordu. Serenay Sarıkaya zaten artık Netflix'in her işinde var. Metin Akgülger de bu noktada öyle. Dizinin açılışında İlk bir 5 dakika falan bir Cornetto reklamı gibiydi. Hem kadrosuyla hem de müzik tercihleriyle. Gerek de yönetmenin çekim tercihleriyle birlikte Bertan Başaran'ın hakikaten soyadını verdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten başarmış bu işi. Hikaye bence Türkiye pazarına yapılmamış bir iş. Bu çok önemli. Türkiye'de güzel reklamları yapıldı. Netflix zaten her majör işine böyle çok fazla mesai harcıyor. Dış mecralarda farklı reklam taktikleri deniyorlar ama bu iş sanki seninle de biraz çekim öncesinde konuştuğumuz gibi 20-30 ülkede, özellikle daha böyle Güney Amerika ülkelerinde falan top 5'te hep olacak bir işe benziyor, özellikle ilk bir ay açısından. Türkiye pazarına daha az odaklanılmış gibi düşündüm ben. Çünkü hikaye çok gerçek bir şey işlemiyor. Çünkü avukatların böyle bir yaşam tarzı yok. Daha Cihangir'deki bir grubun sıkıntısını sanki anlatan, daha böyle orta yaş bunalımdaki bir kadının aşk ilişkilerindeki çalkantıları hem de hayatındaki güvendiği insanlara karşı olan çalkantıları gösteriyor. Hem de ailesiyle olan dinamiğe de ufaktan değiniyor. Dizinin temel sıkıntısı bence gerçekçi olmaması, gerçek bir dünyada olmaması, Türkiye ikliminde olmaması. Bu yüzden de aslında yabancı ülkelere daha çok oturtulmuş bir konsepte ilerliyor. Bu da bir tercih meselesidir. Ya sen Türkiye'ye uygun bir iş yaparsın ki nitekim yıllarca televizyonda bunu yapmış ve çok da saydığın dizileri zaten bilmeyen yok. Başarılı bir senarist. Bu sefer de yurt dışı pazarını oynayayım. Netflix'e madem böyle bir şey yapacağız, kendime bir challenge koyayım demiş. Nitekim yurt dışından bir izleyici olsaydım gayet beğenirdim. Türkiye pazarına da ortalama üstü bir şey olarak ben şu ana kadar gördüm. Sen neler düşünüyorsun? Şimdi dizideki başrol karakterimizin adı Leyla. İsminden de anlaşılacağı gibi tam bir Leyla. Bir şıp sevdi karakter. Yani gönlü bir oraya kayabiliyor, bir oraya kayabiliyor, bir oraya kayabiliyor. Aslında kafası karışık, ilişki üstünde doğru ilişkiyi arayan bir karakter. Ben şunu beğendim aslında dizide. Genel açıdan 20 ila 35 yaş arasındaki insan ilişkileri, aşk ilişkilerinin aslında çok da bu izlediğimiz ilişkilerden farklı olmadığını, bu noktada da aslında belki hani sosyoekonomik olarak yüksek sınıftaki kitleyi anlatıyor ama aslında yaşanan olaylar günümüzdeki bütün ilişkilerde görebileceğimiz olaylar. Evet, günümüz ilişkileri çok girifleşti. Özellikle bizim içerisinde bulunduğumuz 20-30 yaş arasındaki kuşakta sosyal medyanın da etkisiyle işte love bombing, ghosting gibi terimlerin ortaya çıktığını, daha farklı ilişki tiplerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu noktada da aşkı da arayan bir karakteri görüyoruz. Bütün dünyası çok fazla sarsılmış. Kendisi de aslında yeniliklere açık ama bir yandan da hayalindeki erkeği de arama çabası var. İşleriyle de paralel olarak da hep başka birileriyle tanışıyor ve herkes bir arayış içerisinde hayatta. Daha çok ana karakter üzerinden, yani Leyla karakter üzerinden ilerleyen bir sezon izledik. Dizi de nitekim onun üzerinden gidecektir. Bu da bir tercih meselesidir. Siz buradan bir gençlik dizisi çıkartıp aslında farklı karakterlere de gidebilirdiniz. Nitekim tabii Serenay'ın da buradaki PR değeriyle birlikte onun üzerinden ilerlemişler. Dizi de benim şaşırdığım noktalardan birisi şuydu. Ya bu kadar 8 bölümlük bir dizi var. Sana şu soruyu sormak istiyorum. Dizide sence en derin karakter hangisi? Sanki Cem Muratan karakterini daha derin yazmışlar. Ömer'de de ufaktan bir derinlik var ama sanki daha az gözükmesine rağmen Cem Muratan karakteri biraz daha derin gibi. Çünkü eski eşleriyle ilişkisi, annesini falan da görüyoruz. Hani kendi bir geçmişinden de aslında bahsediyor falan derken öyle bir durum söz konusu. Ben biraz şunu açmak istiyorum. Bence Leyla karakterinin kastı muazzam bir kast. Yani cuk oturmuş. O yani Serenay abi ya. Leyla Serenay'dı yani, onu seyrettik. Mesela Şahmaran'da kastı çok tartışmıştık. Acaba farklı mı olmalıydı diye. Bu dizide ben hiç yadırgamadım sanki. Ben bayağıdır tanıyorum bu arkadaş grubunu gibi hissettim. Zaten Ece Örenç de bence onu yapmaya çalışmış. Bu arkadaş grubu gerçek arkadaşlar. Böyle bir insan grubu var zaten, hepiniz biliyorsunuz. Fakat karakterin yaşadığı olaylar günümüz Türkiye gerçekliğinde çok uymuyordu. Fakat şunu söylemek lazım. Ya ben aslında o konuda biraz tartışmak istiyorum seninle. Şimdi günümüz Türkiye gerçeklerine tabii ki de bazı noktalardan uymama durumu olabilir ama aslında
ülkemizdeki özellikle İstanbul'da yaşayan orta üst sınıf insanların bence genel dertlerini anlatan bir dizi. Ya bu kesim belki %3'lük, %5'lik bir kesimdir. Hani %100'ü kapsayan bir kesim değil kesinlikle. Ama sanki o kesimin genel dertlerini anlatıyor. Günümüz Türkiye gerçekleri demek ben hata olabilir. Çünkü bir kesimin günümüzde Türkiye'de yaşayan bir kesimin aslında genel olarak gerçeklerini anlatıyor diye düşünüyorum ben. Evet, aslında şöyle toparlayabiliriz cümleyi. %3'lük, %5'lik bir kısmın gerçekliğini anlattığı için daha genele ulaşamayan, o yüzden de aslında Türkiye değil de yabancı ülkelere pazarlanmak için üretilmiş, öyle tasarlanmış bir işi görüyoruz. Çünkü nitekim ülkemizde hangi avukatlık şirketinde insanlar öyle giyiniyor ya da hangi avukatlık şirketinde bu kadar hep sürekli partileyip aslında işi bir kenara bırakabiliyorlar. O birazcık da bulundukları durumun, maddi durumlarının aileden de iyi olduğunu da gösteriyor. Hem arabaların şaşalı bir şekilde olması, o renkli dünyayı görmemiz, gelinlik detayları, işte karaktere yüklenen o kavanoz detayı falan, ufak ufak objeler eklemeyi sever zaten senarist. O yüzden bu dizide de bunları eklemiş, karakteri de derinleştirmeye çalışmış. Sadece bu noktada çatışmalar işte çok fazla dizideki sıkıntılardan birisiydi. Ben gerçekten karakterimin o boğulduğunu, o işte eyvah şimdi ne yapacak durumunu çok fazla göremedim. Aslında senarist burada çatışmalardan değil de yaşanılacak olan zaman dilimlerinden, geçmiş, gelecek ve şimdiyi kullanarak bir hikaye yapısı kurmuş. Bu kısa vadeli iyi olabilir ama dizi ilerleyecek olursa büyük ihtimalle ilerleyecektir. Diğer sezonları da çıkacaktır ya da bir sezon daha çıkacaktır en azından diye düşündüğümüzde. Bu ileride sıkıntı yaratabilir çünkü bu matematik her zaman işlemeyebilir. Bu sezon iyi bir açılışla başladı çünkü bir gelinlik olayı var, herhalde evliliği ters gidecek diye düşünüyoruz. Kimle evlenecek tabii. Evet, kimle evlenecek, bu kadar adamla ilişkisi olduğu olayı vardı mesela. Ama 2'de mesela neyle yapacaksınız da böyle bir flash forward'larla ilerleyeceksiniz. O noktada sıkıntıya girebilir senarist. Dizide dikkat çeken detaylardan biri tabii kostümler. Başak Dizer çalışmış. Kostüm konusunda yapım işlerinde çok başarılı işler yapıyor zaten. Genel olarak özellikle parti sahnelerinde hem erkekler hem kadınlar gerçekten çok özenli giydirilmişler. O kostüm detayları konusunda dizi hakkını veriyor. Sanat yönetimine de ayrıca şapka çıkarmak gerekiyor. İyi çalışılmış, yani sahneleri gayet düşünmüşler. Tabii şimdi Ece Hanım sadece bu işin senaristi değil, Yaratıcısı. bir bakımdan da yaratıcısı olduğu için sette bizzat bulunuyor ve nitekim senaryodaki konsepti, kafasında düşündüğü konsepti de yönetmeni direkt aktarabildiği için herkes aynı noktada olduğundan dolayı daha komple bir iş çıkıyor. Aslında zaman dilimleri hikaye kurgusunda farklı farklı ilerlese de sonuçta atıyorum siz bir parti sahnesini 2 günde çekiyorsunuz ama onlar aslında 3. 4. 6. bölümde falan aralara serpiştirilmiş oluyor. Bu aslında kompleks yapıda bir iş çekerken bunlar önemli. Senaristin orada bulunması bence çok büyük bir artı katmış. Çünkü baktığımızda karma karışık bir yapıda ilerleyerek daha böyle bir yapbozları birleştirdiğimiz bir yapıyı kuruyor senarist. Bu açıdan da onun sette bulunması normalde iyi. Çok fazla tercih edilmez normalde ama kendisi yaratıcı da olduğu için doğru bir tercih yapmış Netflix burada. Hani aslında anahtarı biraz Ece Öğrenç'e vererek teslim etmiş. Bunu yaptığında da bazı yanlar daha iyi oluyor tabii ki. Şimdi şunu tartışmak istiyorum seninle. Şeyden bahsettin ya, özellikle Avrupa pazarı ve yurt dışı pazarı için yapıldığını söylediğin için. Fakat şu var, benim çok gözlemlediğim bir durum bu. Günümüz Z kuşağı kadınlarına ve genç kızlara gerçekten büyük bir ikon. Yani Serenay Sarıkaya'yı izlemek ve ona hayran olmak o genç kızlar ve genç kadınlar için hayran buluşması gibi bir şey aslında. Serenay Sarıkaya çok sevilen bir figür. Özellikle dediğim kuşak arasında. Bence bu dizide de Serenay Sarıkaya'nın da dizinin ana karakter ve bütün çatışmalarda ve yapıda içeride olmasıyla, sürekli her çatışmada yer almasıyla sanki o kadınların, o jenerasyonun özümseyebileceği, hayran duyacağı kişiyi daha çok göz önüne sermek için yapılmış bir plan olduğunu düşünüyorum ben. Tabii Türkiye pazarında zaten kas seçiminin de doğru olması burada çok önemli bir paya sahip olmuş. Çünkü dediğin gibi Serenay yerine başka bir kişinin üzerine, başka bir oyuncunun üzerine böyle bir rol verilseydi, insanların bu kadar aslında ikonlaştırmadığı bir oyuncu olsaydı bu kişi, iş Türkiye pazarında çok ilgi görmeyebilirdi. Çünkü hani bahsettiğimiz konseptler daha yurt dışı konseptleri baktığımızda insanlar da nitekim izlerken fark etmişti. O yüzden de aslında Netflix bazında düşündüğümüzde senarist bunu da göz önüne alarak yönetmenle konuştuklarında bence doğru bir kas seçimde yapmışlar ki yazarken de bence senarist Serenay en başından beri düşünüyordu. Onun dışında tabii bence Serenay dışında da yine ülkede inanılmaz ikon oluşturmaya başlamış erkek karakterlerden bahsediyorum. Mesela Metin Akdülger gerçekten yine bu jenerasyonun dediğim 20-30 yaş arası genç kızlar, kadınlar kesimi tarafından çok sevilen bir oyuncu. Metin Akdülger'in oynadığı Ömer karakteri aslında bizim Medcezir'den aşina olduğumuz
Aslında şunu izliyoruz dizide. Medcezir dizisinde Yaman Koper o siteye gelmeseydi 30 yaşına gelen Mira ile Orkun nasıl bir ilişki içerisinde olabilirdi acaba'yı izliyoruz biraz. Gerçekten ikisinin tartışmaları o dizideyken de çok iyiydi bence. Orada tabii ki de Çağatay Ulusoy'un Yaman karakteri de bu noktada o ilişkiyi, dinamiğini de farklı yere taşıyordu. Şimdi senaristi de aynı olunca bir de daha önce birlikte çalışmış olan bir ekip de var. Medcezir'den başka oyuncular da var orada baktığımızda. Meriç Aral var. Böyle bir konsept var. Yazar da aslında çok da riske gitmek istememiş. Yönetmenle konuştuklarında bence aynı sayfada olmuşlardır. Evet, Serenay oynasın. Bence de Metin Akdülger tarz sorunlu erkek rollerini daha iyi yapıyor. Bir de zaten Netflix'te de anlaşmaları var. O da oynasın falan. Ben Netflix'in çoğu projesine baktığımda en doğru kas seçiminin bu dizide olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok önemli. İlk sezon daha ilişkiler özelindeydi. İkinci sezon sanki böyle tabii ki de çekimleri herhalde başlayacak diye düşünüyorum. Tabii Birsen Altuntaş haberi olması lazım. Aynen, hani gerçekliğine hani bir noktada inanıyoruz o haberin. Ya şimdi yaz dönemlerinde çekiliyor bu tarz diziler. Çünkü sezonda oyuncular genellikle TV işlerinde oluyorlar. O da ekstra mesai yapıyor tabii ki de oyuncular baktığımızda. Ya bu dizinin mesela kimler geldi kimler geçti de bence ilişki üzerinden ilerlemeyeceklerdir ilk sezon gibi. İkide daha farklı bir şeyden ilerleyeceklerdir. Çünkü ayrılıklar yaşandı. Belki oradan gidilebilir. Belki sürpriz bir hamilelik ortaya çıkabilir. Hiç belli olmaz ama daha farklı temalarla gideceklerdir. Ama ilk 8 bölümde gördüğümüz o işte Love Bombing Ghosting gibi bölüm temaları ikinci sezonda da daha belki de psikolojik bir havaya bürünebilir ya da daha farklı bir gerçekliği anlatabilir. Her sezonun teması ayrı olacaktır yani. Hani bir de böyle bitti hemen 2'yi öyle açmayacaklardır. Yine bu üçlü yapıda devam edecektir geçmiş şimdi gelecek anlamında. Çünkü senarist dizinin dilini böyle oturttu diye söyleyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun? 2'yi merak ediyor musun? Yani şöyle, şimdi dizi genel açıdan bakıldığında Netflix kataloğunda çıtır çerez izle unut diyebileceğimiz bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ben yani işten eve geldim ve kafamı dağıtmam lazım. Açayım 8 bölüm, totalde 4 saat 5 saate yakın bir süre buna ayırayım ve bitireyim. Daha sonrasında da hani hayatıma devam edeyim tarzı bir dizi. Zaten Netflix'in formülizasyonu da buna dayalı olduğu için haftalarca, aylarca o diziyi bekleyeyim gibi bir formüle hiçbir zaman dayalı iş yapmıyor. Birkaç tane istisnası dışında. O noktada ben hani mesela Türkiye pazarında yaptığı işler bazında Netflix açısından söylüyorum. Özellikle ikinci sezon tercihleri hep sıkıntılı oluyor. Yani bunu Atiye'de gördük, Hakan Muhafız'a gördük. Bunu ikinci sezon özelinde Kuş Uçuşu'nda gördük. Yani ikinci sezon tercihleri hep bir tepe taklağa dönüyor. Tabi umarım inşallah bu dizide öyle bir şey görmeyiz. İkinci sezonunun çıktığında birinci sezon kadar şu andaki hype'ın olacağını düşünmüyorum. İleride ne olabilir tarzında bir merakım yok. Niye? Çünkü ben bu diziyi zaten unutacağım. Bu dizinin ikinci sezonu geldiğindeki, gelecek muhtemelen. Dediğimiz gibi haberde ondan bahsediyordu. Geldiğinde ben şunu hatırlayacağım. Bu böyle bir karakter vardı, Leyla. Bu arkadaşlarından ayrılmıştı. Detayları hatırlamayacağım. Çünkü muhtemelen bir sene sonra izleyeceğiz ikinci sezonu. O yüzden de yani hani bir merak benim için söz konusu değil. Şimdi ilk sezondaki eyvah bundan mı hoşlanıyordu, şu şöyle miydi diye bir tekrardan izlemek gerekecek. Belki de bu incelemeyi tekrardan bizim açıp bilmemiz gerekecek. Ha tamam, onunla ilişkisi vardı anladım falan olacak. Çünkü bahsettiğim mevzu hakikaten girift ilişkileri, çok fazla karakterin kendi içerisindeki twistleri de çok fazla twist de vardı bu arada, özellikle sezon finaline giderken yaşanan olaylar, o düğün kısmında birçok gerçeklik ortaya çıkmıştı. Bunları tekrardan hatırlamak gerçekten zor oluyor. O yüzden de insanın ilgisi olsa da ikiye takip edemeyebiliyor. İzlenme sayıları bu yaptığımız yorumlara çok üstüne çıkacaktır yurt dışında. Bu yüzden de Netflix 2'yi çekmek isteyecektir ki o yüzden de bence bu haberler doğru olabilir, Birsen Altuntaş'ın dediği gibi. Bence ikinci sezonun hani zaten senaryosunun hazır olduğu haberi vardı. Çekimleri yazın olur. Şimdi genel olarak toparlamak gerekirse sen abi bu diziyi insanlara öneriyor musun? Bu diziyi ben de senin de bahsettiğin gibi aslında çerezlik dizileri izlemeyi seven ve böyle girift ilişkileri ve dediğimiz gibi işte atıyorum Serenay'ı seviyorsundur. O yüzden izleyebilirsiniz atıyorum. Yani mesela Emily in Paris dizisi vardır ya, o diziyi sevdiysen bu diziyi seversin. Evet. Sex Education'ı sevdiysen bu diziyi seversin. Elite'i sevdiysen bu dizinin kurgu yapısı da ona benzediği için sevebilirsin zaman geçişleriyle birlikte. Genel olarak işte Aşk Taktikleri filmini beğendiysen bunu beğenirsin. O tarz işleri seviyorsan seversin bu işi de. Tabii Fi'yi izlediysen beğenirsin. Medcezir'i zaten izlediysen beğenirsin. Yazarı zaten aynı baktığımızda. O tarz işte bir kadının, bir orta yaş krizindeki bir karakterin hem arkadaşlık ilişkilerini tekrardan sorgulaması hem de bir yandan da aşk ilişkilerinde yaşadıkları dinamiklerin yıkılması ve kendisini tekrardan bulma ve arayış sürecini seviyorsan ve genel olarak farklı ilişkileri, aşk üçgenlerini, insanların neden bu tarz işleri yaptığını merak ediyorsan, bu saydığımız dizilerden de en az birkaçını izlediysen bu diziyi severek izlersin ama unutursun ondan sonrasında. Ben öyle düşünüyorum. Zaten izle geç taktiğiyle yapılmış bir iş bence. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Kimler geldi kimler geçti demeyelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka incelemelerde görüşünceye dek
Hoşçakalın.